Kuantum fiziğinin aşılamaz bir tavanı olduğunu düşünüyorsanız, belki de o tavan evrenin değil, evrene baktığınız dar pencerenin sınırıdır. Bunu anlamak için Alice ve Bob adlı iki kişiyi ayrı odalara koyalım. Birbirleriyle konuşamıyorlar. İkisine de rastgele sorular sorulur ve cevaplarının ne kadar uyumlu olduğu ölçülüyor. Sonuçların önceden hazırlanmış ortak bir plana dayandığını düşünürsek, bu uyum testinin puanı 2'yi geçemez. Buradaki iki sayısı klasik ve yerel açıklamaların aşamadığı eşiktir. CHSH oyunu biçiminde ifade edildiğinde bu klasik sınır yaklaşık %75 başarı oranına karşılık gelir. Kuantum sınırı yaklaşık %85.36, matematiksel maksimum 4 ise %100 başarıya karşılık gelmektedir. Fizikte bu tür önceden belirlenmiş açıklamalara gizli değişken adı verilir. Yerel sözcüğü ise bir olayın uzaktaki başka bir olayı anında etkileyemeyeceğini anlatır. Bell eşitsizlikleri doğanın böyle yerel ve önceden belirlenmiş bir plana uyup uymadığını sınar. CHSH eşitsizliği de bu testin laboratuvarda uygulanabilen en bilinen biçimlerinden biridir. Dolaşık kuantum parçacıkları klasik sınır olan 2'yi aşar. Dolaşıklık iki parçacığın birbirinden bağımsız iki nesne gibi değil, tek bir ortak kuantum durumu gibi davranmasıdır. Bir parçacığın ölçüm sonuçları uzaktaki diğer parçacığın sonuçlarıyla klasik fiziktekinden daha güçlü biçimde eşleşir. Standart kuantum mekaniği de bu uyumu sınırsız bırakmaz. CHSH puanı en fazla 2 kök 2'ye, yani yaklaşık 2.83'e ulaşır. Buna Tyrelson sınırı denir. Ve bu değer cihazların yetersizliğinden değil, kuantum teorisinin matematiksel yapısından doğar. Fakat burada ilginç bir boşluk var. Işık hızı üzerinden tanımlanacak şekilde matematiksel olarak 4 puana ulaşan daha güçlü bağlantılar kurulabilir. Bunlara kuantum ötesi korelasyonlar denir. Korelasyon iki sonuç arasında tekrar tekrar görülen düzenli uyumdur. Bu modeller matematiksel olarak kurulabilir fakat doğada çalışan gerçek sistemler oldukları gösterilmemiştir. Bazı deneylerde 2.83'ün üzerinde görünen değerler elde edilmiştir. Ancak bunlar sonuçların yalnızca belirli bir bölümünü seçme, yani post seçim nedeniyle standart kuantum sınırını gerçekten yıkmaz. 2025'te yayınlanan teorik çalışma bu boşluğu iki ek zaman benzeri boyutlu açıklamaya öneriyor. Zaman benzeri demek bu yönlerin sağ sol gibi uzaysal değil, olayların nedensel sırayla ilişkili zaman yönleri gibi davranmasıdır. Modele göre kuantum sistemleri 3 uzay ve 3 zaman yönünden oluşan 6 boyutlu yapıya erişirken klasik dedektörler yalnızca bildiğimiz 3 uzay ve 1 zaman boyutunu algılar. Böylece 4 boyutlu dünyamızda birbirinden kopuk görünen iki olay daha geniş geometride yerel bir yolla bağlı olabilir. Bunu düz bir haritada uzak görünen iki mahallenin haritanın göstermediği kısa bir tünelle birleşmesine benzetebilirsiniz. Çalışma farklı 4 boyutlu kesitler arasındaki gelişimin bazı koşullarda Tyrelson sınırını aşarak CHSH değerini 4'e taşıyabileceğini öne sürüyor. Peki bu fikir nasıl sınır? Modelde Alice'in ölçümüyle oluşan etki Bob'a anında değil, son derece kısa fakat sonlu bir sürede ulaşır. Bob ölçümünü bu etkinin varışından önce yaparsa, Bell ihlali kaybolmalı. Varıştan sonra yaparsa yeniden görünmelidir. Ancak ek zaman boyutları etkiyi taşıdığı ileri sürülen alan ve Tyrelson sınırının gerçek bir deneyde aşılması henüz doğrulanmamıştır. Bir gün temiz, tekrarlanabilir ve bütün deneysel açıkları kapatılmış bir ölçüm gerçekten 2.83'ü aşarsa kuantum teorisi çöküyor anlamına gelmez. Daha geniş bir teorinin 4 boyutlu görünümü haline gelir. O zaman asıl soru şuna dönüşür. Sınır doğanın kendisinde mi yoksa yalnızca baktığımız haritada mı?